Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuz neyle ilgili olacak? E-ticaret sayfası olan arkadaşları ilgilendiren bir eklentiyi sizlerle paylaşacağım aslında. Nedir bu eklenti diye merak ediyorsanız hemen eklentiye bir şöyle bakalım. Özelliklerine bir geçelim. Geliştiricinin sayfasına bir geçelim. Orada size daha detaylı bir bilgi vereyim. Ben tabii ki lokal serverda yani kendi bilgisayarımda bu eklentiyi kurdum, inceledim. Sizlerle paylaşmayı önemli buldum, değerli buldum. O yüzden bu eklenti ile ilgili bir video çektim. Hemen eklentimize geçelim. Eklentimiz arkadaşlar e-ticaret sayfası olanlar için kargo yani kargolama süreci olanlar için, ürün kargolayanlar için özellikle tahmini teslim tarihi yani kargolarınızın kaç gün sonra müşteriye ulaşacağına dair bir bilgi herhalde veren bir eklenti diyebilirim buna. Şöyle de hatta ilk önce lokalde ben size göstereyim eklentinin böyle görünüşüyle ilgili. Bir sonraki eklentimizde burada onunla ilgili de çalışmalarım var zaten ama bu biraz sürpriz olsun size ya da videonun sonunda söylerim tabii ki anlatırım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi ürünlerin altında tahmini teslim tarihleri en kısa ya da en uzun şekilde işte kaç gün içerisinde teslim edilebilirin onu belirten bir eklenti aslında. Güzel bir eklenti. Bunu her üründe yapabiliyorsunuz. Her kategorideki ürünlere yapabiliyorsunuz ya da ürün bazlı yapabilirsiniz. Gösterebilirsiniz. Bakın burada mesela örnek olarak ben bir üründe göstermedim. Teslimat tarihleri görülmüyor mesela. Bu şekilde görülebiliyor. Ürünün mesela böyle tek bakıldığı zaman bu şu an ana sayfadaki görünümü tabii ki. Orada mesela şu şekilde bir kısma geliyor tarihler. Tarihleri burada görebiliyor müşteri. Bu neden mesela hani önemli buldum? Bu müşteri memnuniyeti bakımından bence önemli bir eklenti. Siz mesela bir ürün aldığınız zaman bu ürünün size tahmini olarak kaç günde geleceğini görmek önemli. Ondan sonrası zaten kargo eklentileriyle ilgili bir şey aslında. Kargo süreci başladığı zaman kargoyu takip edebilme süreci kargo eklentileriyle ama bu tahmini sayfanızda ürünü satarken tahmini kaç gün içerisinde size teslim edilebileceğini gösteren bir ön bilgi gibi bir şey düşünün. Bu da bence önemli. Sipariş takibi de kargo eklentileriyle takip edilebilir ama müşteri memnuniyetine bakarsanız böyle bir eklentinin olması bence faydalı diye düşünüyorum. Bu şekilde mesela sayfada da işte tek ürün sayfasında da paylaşılabiliyor, gösterilebiliyor. Artı mesela sepette de mesela bir ürününüz var. Sepetin genel itibariyle sepetteki ürünlerin ne zaman teslim edileceğine dair tahmini olarak işte bunlar tabii ki en kısa ve en uzun süre olarak öyle bir seçenekler geliyor. Bakın tahmini teslim tarihi. İşte dediğim gibi burada eğer ürünleriniz mesela stokta olan ürünleriniz varsa ya da başka bir yerlerden temin ediyorsanız ona göre mesela ürün bazlı tahmini teslim tarihleri oluşturabilirsiniz. Genel olarak da tabii ki bir teslim tarihleri var. Tahmini teslim tarihi var. Onu ayarlayabiliyorsunuz ama ürün bazlı da yapabiliyorsunuz. O yönden de güzel mesela. Burada mesela işte bir çantanın tahmini olarak işte kaç gün bugün mesela 13'ü desek 3 ile 6 gün içerisinde teslimat yapılabiliyormuş. Onun gibi şeyler işte ya da bir telefon kılıfını mesela önceden gönderiyorsanız ya da hepsini birlikte gönderecekseniz tek teslimat olarak da bunu gösterebiliyorsunuz. Öyle imkanlar da var. Sepette bunu. Şimdi geliştiricinin sayfasına bir geçelim. İşte WooCommerce için VPS tahmini teslim tarihi eklenti. İngilizcesi de şöyle. Gerçi orada da yazıyordur gerçi de. Estimated delivery date for WooCommerce demiş. Neyse hemen geçtik. Burada ben önemli olan kısımları zaten işaretledim arkadaşlar. Geliştiricinin sayfasına girdiğinizde lütfen bunları okuyun. Bakın, eklentinin işte Türkçesi tahmini teslimat tarihi alıcılara paketin ulaşması için en erken ve en geç tarihleri hakkında bilgi verir. İşte bu da müşteri memnuniyeti bakımından önemli bir şey. Müşterinin kesinlikle tahminde bulunabilmesi için tatilleri, hafta sonları bakın öyle bir özelliği de var bunun. Eklentinin ayarlarında hafta sonu ya da hafta içindeki bir günü mesela çıkarabiliyorsunuz ve ona göre hesaplama yapıyor eklenti. Özellikle de pazar günü mesela pazar günü kargo firmaları çalışmaz. Bunu çıkarabiliyorsunuz ve onu tarihte hesaplamıyor hesaplarken. Onun haricinde ne var? Tahmini teslim tarihi mağaza geneline veya her ürün için ayrı ayrı dediğim gibi birden çok düzeyde yapılandırılabiliyor. Güzel bir şey. İşte ana özellikler tabi bu da ücretsiz artı premium yani pro ücretli kısmında önce onu söyleyeyim. Tarih seçici birden çok atlanan tarih yapılandırılabilir diyor. Premium'da bu. Bu tabi ücretsiz kısımda kullanamıyoruz. Yok öyle bir şeyimiz. Artı ekstra nakliye günü ile zamanı saymak için ekstra zaman satırı. Mesela
belli başlı mağazalarda bu mağaza yerlerinde işte öyle diyeyim hani alışveriş yaparken ürünün üstünde mesela şey yazar. İşte şu saate kadar sipariş verirseniz en geç yarın işte kargoya verilir diye bir yazı çıkar mesela. İbare vardır. Onu da yapamıyoruz ücretsiz kısımda. Ücretli kısımda gösterebiliyorsunuz onu. Yani ücretli alırsanız eklentiyi onu gösterebiliyorsunuz. Ama o çok da artık önemli değil bizim için. Ücretsiz ne yaparız ona bakalım. En erken veya en geç teslimat tarihlerini görüntülüyoruz. Minimum ve maksimum teslimat günleri yapılandırıyor. Evet, istediğiniz gün kadar yazabiliyorsunuz. Bu da bir yerde de şeyle alakalı, sizin çalıştığınız kargo firmasıyla alakalı. Genellikle işte gönderimleri yani belli bir standardı vardır. Yani 3 gündür ya da 2 gündür. Ona göre siz de kendinize göre çalıştığınız kargo firmasına göre de yapılandırabilirsiniz. 3 günle bir hafta iş günü olarak mesela. Genel kurallar için kaynaklar, tüm ürünler, seçilenler, etiketler, bunları bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Etiketlere göre, kategoriye göre, ürüne göre, mesela markalara göre gün verebiliyorsunuz. Tek ürün sayfalarında tarihleri devre dışı bırakıyorum. Evet, bunu az önce gösterdiğim gibi ana sayfada isterseniz de ürün yani o ürüne teslimat tarihi vermeyebilirsiniz. Aynı buradaki gibi bakın. Sarı ayakkabıda mesela teslimat tarihi yok arkadaşlar. Başka ne varmış? Mesela benim dikkatimi çeken sepet sayfasında tüm ürünler için genel işte dediğim gibi tek tek değil. Eğer bir mağaza hani mağazalarınız varsa, sizin sayfanızda mağazalar varsa, satıcılar varsa onlar mesela onlara göre onların göndereceği teslimat tarihine göre değişebilir. Ama siz tek mağazaysanız yani siz kendiniz satıyorsanız zaten tek bir sayfa tarih yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek hani her ürünle çünkü birden fazla kargo göndermezseniz tek bir müşterinin siparişini tek kargoda göndermek istersiniz sonuçta. Ve başka işte bir tane daha eklentisi varmış. Mesela bu eklenti ileriki zamanlarda da bir bakarız. Fly kart açılır penceresine özelleştirilmiş konumlarda görülebilirmiş. Yani onu biz bilmiyoruz şu an. O eklentiyi de ben de bilmiyorum. İncelediğimizde eğer öyle o eklentiyle ilgili bir şey yaparsak orada da zaten görürüz. Ücretli sürümlerine baktık. Başka burada işte kısa kodu var. Bir tane kısa kodla sayfalarda istediğiniz sayfalarda da mesela ne bileyim bir gösterim yapabilirsiniz. Bir ürün hakkında bilgi verirken oraya mesela bu kısa kodu kullanabilirsiniz. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Bir liste yapabilirsiniz mesela. Ürünleri yazıp yanlarına mesela kısa kodlarla değişik bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bireysel teslimat tarihleri tek ürün sayfalarının tahmini teslimat tarihi sekmesinde belirtilebilir demiş. Kullanıcılar genel kuralları devre dışı bırakmayı veya o ürün için özel olarak uygulanan yeni kuralları yapılandırmayı seçebilir. Bunu da ürünleri eklediğimizde, yeni ürün eklediğimizde ya da hali hazırda olan ürünlerde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Bir sekme göreceğiz birazdan zaten. Bireysel kurallara genel olanlara göre öncelik verilirmiş bilmem ne filan. Onları da yapacağız zaten. Ekstra zaman satırı seçeneği işte bunu kullanamıyoruz. Az önce dediğim gibi hani şu kadar saat kaldı. Kargo işte sipariş verirseniz orada aslında bir şey var. Müşteriye hani dürtme mi diyeyim artık. Bir an önce siparişini ver ki yarın kargoya gelsin olayı var ya. Onu işte yapamıyorsunuz. Yani o saati gösteremiyorsunuz. O ücretli sürümde var. Ekran görüntüleri burada da böyle işte gösterilmiş bilmem ne filan. Arkadaşlar gene söylüyorum, geliştiricinin eklenti sayfasına girin, lütfen okuyun, belgelere ulaşın, okuyun. Ben burada mesela okuyorum ama benim gözümden kaçan belki sizin aklınıza gelen farklı şeyler olabilir. Onlarla ilgili mesela güzel şeyler edinebilirsiniz, bilgiler edinebilirsiniz. Eklenti güncel şu an WordPress sürümüyle güncel. Etkin kurumlar bakın çok az, yani yeni çıkan bir eklenti. Yeni bir çıkan derken tabii ki bu eklentiye benzer eklentiler muhakkak vardır da geliştiricinin yeni çıkarmış olduğu bir eklenti. Öyle düşünüyorum. Yani 10 artı üstünde yapılmış. Daha puanlama bile yok yani. Ben denedim, eklenti çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir diye düşünüyorum. Ne yapalım? Evet, eklentiyle ilgili tanıtımımızı yaptık. Bayağı da sürmüş yine. Eklentinin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Hemen uyarımızı yapıp kontrol panelimize geçelim. WordPress kontrol panelindeyiz arkadaşlar. Eklentimizin kurulumuna geçelim ve ondan sonra da ayarlamalara başlayalım. Eklentiler kısmına geliyoruz gene. Yeni ekle diyoruz. Arama yerine eklentinin ismini yazalım ve arasın, artık otomatik arıyor zaten. Çıkan eklenti burada bakın, daha yeni bir gün önce güncellenmiş zaten. Kur diyelim. Etkinleştir. Eklenti kuruldu arkadaşlar ve bu tarafta bakın, sol tarafta VP Cleaver diye bir sembol geldi zaten buraya. Orada şuraya hemen ayarlar kısmına girelim. Eklentinin Türkçe dil dosyası yükleyeceğim forum sayfamızda. Nerede arkadaşlar biliyorsunuz, maxentmate.com
forum sayfamızda ücretsiz olarak eklentilerin, kullanmış olduğumuz eklentilerin Türkçe dil dosyalarını yüklemeye çalışıyorum. Oradan siz de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsizdir tamamen. Burada şimdi eklentinin kontrol ana sayfasına geldik. Ayarlar kısmına geldik. Zaten çok fazla böyle yapılacak bir ayarlamaları yok ama onları da yapalım. İşte bir bakalım şimdi settings artı premium versiyon demiş. İşte pro sürümü, ona bakalım. Burada işte şunları yapabiliyorsunuz pro sürümünde. Burada da geliştiricinin şeyleri var, işte eklentileri var. Yapmış olduğu eklentiler falan var bu sayfada da. Evet, sayfamız da açılırsa güzel olacak ama internetimiz gene Allah'lık. Sağ olsunlar, bir türlü altyapılarımızı geliştiremedik, edemedik. Çok işte 2023 yılındayız ama çok yavaş şekilde interneti kullanıyoruz ve çok pahalıya tabii ki, ne yazık ki. Burada da geliştiricinin eklentileri var. Fırsatınız varsa belki ihtiyacınız olan eklentiler olabilir. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ben burada birkaç tane eklentiyi buldum. Güzel eklentiler var. Bunları ben inceleyeceğim arkadaşlar. Bunlarla ilgili de video çekeceğim muhakkak. Çünkü WooCommerce üzerine, e-ticaret üzerine olduğu için ilgimi çeken eklentiler bunlar da. Karşılaştırıyorum tabii ki. Ona göre de seçeneğim hangisi olursa ona doğru onunla ilgili şey yapıyoruz. Eğitim videosu çekiyoruz zaten, biliyorsunuz. Tekrar ayarlar kısmına gelelim. Ayarlar kısmında yapılacak. Şimdi bunun tabii Türkçe dosyasını 2 dakika hemen bir kuralım. Ondan sonra Türkçeleşmiş haliyle devam edelim bence arkadaşlar. Türkçe dil dosyasını yükledik. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ayarlarda arkadaşlar bakalım arşivdeki konum. Hatta şunu şöyle yapalım. Ne yapalım? Bir dakika arkadaşlar. Şu zaten sayfamız. Şunu bir alalım. Şunu bir taraftan da hem de yaptığımız değişiklikleri görmüş oluruz diye düşünüyorum. Bu ana sayfamız bu şekilde. Evet. Arşivdeki konum demiş. Yukarıdaki sepete ekle. Tekli pozisyon sepete ekle altında ve sepet öğesinde göster demiş. Mesela bunu evet diyelim ya da bunu hayır dersek sepeti genel olarak tek bir işte tahmini teslimat tarihi olur. Tarih formatı bu şekilde, bunu değiştirebiliyorsunuz. Hangisi kolayınıza geliyorsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi gene bazı yaşanan İngilizce kelimeler var burada arkadaşlar. Onları değiştiremiyoruz. Gene dediğim gibi geliştirici bazı yerleri değiştirmemize imkan vermiyor. O yüzden de yapacak bir şey kalmıyor arkadaşlar. İşte tahmini teslim tarihleri, bunları doldurmanıza gerek yok. Zaten dil dosyasıyla birlikte bunlar bakın Türkçe olarak geliyor. Ama siz kendiniz yazmak isterseniz, yazmazsınız, bunları boş bırakırsanız bu şekilde gözükür. Kendiniz yazmak isterseniz de buraya yazabilirsiniz. Ama şu sembolü koymayı unutmayın arkadaşlar. Ekstra zaman çizelgesi, bunu işte kullanamıyoruz arkadaşlar. Bu ücretli sürümde geliyor. Atlanan tarihler burada mesela pazar, cumartesi, pazar, işte kargo firmaları genellikle pazar günleri çalışmaz. O yüzden buraya bir günü ekliyoruz. O da işte pazar günü ekleyin. Bu şekilde isterseniz burada hafta içinde de bir gün ekleyebilirsiniz. Yani çok böyle şey değil. Komplike böyle bir ayarı yok. Çok basit. Minimum 5 gün işte kargo, İşte kaç gündür, öyle düşünün. Kargo firmanızla görüştükten sonra mesela Türkiye'deki en uzak noktaya kaç günde gönderiyor? İşte onun bir ortalamasını alın arkadaşlar. 3 ile işte 7 gün arasında mesela deyin. İşte ya da ya o normal bence 3 ile 7 gün. 7 iş günü arkadaşlar. 3 ile 7 iş günü. Genellikle zaten bu sorulur arkadaşlar. Kargom ne zaman gelecek edecek, ama bunu mesela siz tahmini bir tarih verirseniz bu sorulardan da bir yerde kurtulmuş olursunuz. Buraya mesela 3'te 7 gün diye, bu genel ayar. Burada yaptığımız olay genel ayar arkadaşlar şimdi. Başka mesela ürün bazlı yaparsak ya da kategori derken farklı bir şey yaparsak bir kural ekleyelim. Mesela bu 3 ile 7 gün default yazan kısım bütün ürünler için geçerli arkadaşlar. 3 ile 7 gün. Ama burada biz mesela belli başlı bazı ürünleri ayırabiliriz. Yani onlarda mesela İşte daha farklı, eğer gönderimi uzun sürüyorsa ya da sizin temininiz uzun sürüyorsa buna farklı bir tarih verebilirsiniz. Ya da özelleştirilebilir ürün satıyorsanız bunun yapılma süresi uzun olabilir ya da kısa olabilir. Neyse işte bilmiyorum ne diyeyim.
ona göre bir tarih verebilirsiniz. Bu ürünleri mesela ona göre tarihlendirme imkanınız var. İşte ürün türü, ürün etiketleri, gönderim sınıfları, ölçü, ürün bilmem ne. Buradan mesela seçebiliyorsunuz. Ürün görünümü, ürün kategorileri. Evet. Ürün kategorilerinde mesela ürün bazlı derken ürün bazlı gönderimleri WooCommerce'in ürünler kısmından yapacağız arkadaşlar. Ürün kategorilerinden mesela kategori bazlı yapalım bunu. Kod diyelim, kod kategorimiz yoktu. Mesela telefon. Telefon diyelim. Telefon aksesuar. Telefon aksesuarları için mesela tüm bölgelere Türkiye, bakın burada bölge olarak da teslimat, işte eğer bölge bazlı bir gönderiminiz varsa o da güzel bir şey. Anadolu bölgesi, işte Karadeniz bölgesi, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu falan öyle bölgelendirme yaptıysanız buradan bölgelendirme olarak da seçebilirsiniz. Çok güzel bir olay aslında bu da. Çünkü İstanbul'dasınız mesela, Ankara'ya bir günde mesela gidiyorsa teslimatınız, Diyarbakır ya da Hakkari'ye mesela 4 günde gidebilir. Yani bunları hesaplarsanız güzel bir şey. O da iyi. Yani böyle bir seçenek vermeleri güzel olmuş. Gönderim yöntemi demiş. Sabit, ücretsiz. Bunu seçmenize gerek yok zaten. Burada aslında şu var. Bu hani başka eklentilerle birlikte mesela ne olabilir? Express gönderim falan, eğer öyle bir imkanlarınız varsa yapıyor musunuz bilmiyorum ama Express gönderimlerde bunu mesela buradan görebilirsiniz. Ona göre bir gün olayı olabilir. Çok güzel. O da güzel. Yani böyle bir imkan vermiş, gene seçenek vermiş size. O da güzel. Telefon aksesuarlarına mesela şimdi normalde 3 ile 7 gün dedik. Telefona da mesela 1 ile 3 gün diyorum örnek olarak telefon aksesuarı. Örnek tabii ki bunlar. Böyle bir kural ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi kural ekleyebilirsiniz. Başka burada işte tekli pozisyon. Şimdi şöyle bir kaydedelim ilk önce. Evet. Sayfayı bir yenileyelim. Şimdi tahmini teslim tarihleri 16 ile 20'si demiş. Mesela bugün 13'ü, 3 ile 7 gün. Yani 13, 7, 20 tahmini teslimler demiş arkadaşlar. Şimdi telefonlara bakalım. Telefon, özel ürünler. Telefon kısmına gelelim. Mağazamıza bir girelim ilk önce de. Mağazamızda. Şunu biraz büyütelim. Evet. Bakın bir şeyi bulduk mesela. Biz kategorilerimize nereden giriyoruz? Burada şeyimiz yok. Mesela bu tablet modunda olursa burada kategorilere girilecek kısım yok. İşte böyle arkadaşlar bazı şeyleri görebiliyorsunuz. Onu da yapalım en kısa zamanda. Telefon kısmına geldik. Telefonda bakın tarihler farklı. 14 ile 16, yani 1 ile 3 gün demiştik. Bugün 13'ü, 14, yani 1 ile 3 gün tahmini teslimler demiş. Şimdi örnek olarak de şey yapalım. Bir sipariş verelim. Şöyle büyüteyim hatta bunu. Bir tane telefon kategorisinden ürün alalım. Sepete ekleyelim. Bakın burada gözüküyor. Tahmini teslim tarihi 14'te 16 demiş. Şimdi bir de gelelim normal mağazadan bir ürün daha alalım. Mesela 16 ile 20'si tahmini teslimat. Burada gözüküyor. Bunu da sepete ekleyelim. Sepete gidelim. Tek bir teslimat tarihi var. Bakın şimdi. Telefonla 1 ile 3 gündü. Mesela işte 14'ü ile 16'sıydı. Ama tişörtünkü daha uzundu. Ne yapıyor? En uzak, yani en uzak tarihe göre hesaplıyor bu sefer. Tahmini teslimat tarihi 20'si. Yani 7 gün sonra. 7 gün sonra, 7 gün içerisinde teslimat yapılacak. En geç 7 gün. Telefonun 1 ile 3 gün olan, ama sırf telefon olsaydı bakın şimdi bunu çıkaralım. Almayalım o ürünü hatta. Şimdi çıkaralım bunu. Gördünüz mü? Değişiyor. Tahmini teslimat tarihi 16'sına düştü. Bir tane ürün var. Bunu hemen kargolayıp gönderebiliriz. Öyle düşünün. Ya bu tabii bu farazi, yani bunlar örnek arkadaşlar. Yani o sizin mağazanızın şeyine bağlı, içeriğine bağlı, durumuna bağlı. Bunu bu şekilde tekli olarak gönderebilirsiniz. İsterseniz de ne yaparsınız? Buradan tek değil de tekli post sepet neredeydi? Sepet üyesinde göster dediğimizde, evet. Şimdi sepeti genel olarak göster dediğimiz, evet, şu şekilde. Bunu hayır derseniz bunu göstermez. Hayır dersek, sepet üyesinde göster evet dersek, şimdi yalnızca bu ürünün gönderim tarihini çıkarır size. Bu şekilde tahmini teslimat 14 ile 16 arasında, işte böyle bir şey çıkar. Yani eklenti arkadaşlar güzel. Bence hani kullanılabilir, faydalı bir eklenti olarak düşünüyorum ben. İnsanlar alışveriş yaptığında tahmini olarak ne zaman ellerine geçeceğini bilmek isterler.
Bunu bu şekilde de gösterebilirsiniz. Ha bir de şeyi gösterelim bakalım arkadaşlar, bir saniye şöyle yapalım. Ürünlerde nasıl yapacağız bunu tabii ki. Şimdi ürünlerde WooCommerce'da arkadaşlar ürünler kısmına geliyorsunuz. Tüm ürünler diyelim. Şimdi bir tane halihazırda sattığımız ürüne gelelim. Yeni bir ürün eklemeye gerek yok. Oradan bir tane şunu seçelim mesela. Burada sol taraftaki bakın bağlantılarda tahmini teslim tarihi diye bir yazı var. Menü var, başlık var bakın. Buraya bastığınız zaman genel dediğiniz zaman ne seçmiştik genelde? 3 ile işte 7 gün arasındaydı. Bunu isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Yani hiç göstermezsiniz. O tarih gözükmez. Ya da geçersiz o 3 ile 7 gün tarihini geçersiz kılıp bu ürüne has özellikle bir tarih verebilirsiniz. Bunu da istediğiniz üründe yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun ayarını da göstermiş oldum. Onun haricinde başka bir ayarı yok. Yani bu telefona mesela işte kılıfına 2 ile 5 gün diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani elinizdeki ürüne bağlı tabii her şey. Bir de çalıştığınız kargo firmasına bağlı. Bundan sonraki süreçte zaten kargoyu verdikten sonra kargo bir tane, evet yakın bir zamanda da onu da not alalım. Bir kargo eklentisi bulmamız lazım. Onunla böyle sipariş takibini takip edebilmesi için böyle bir şey olması lazım. Çoğu çünkü kargo takip olayları, eklentileri ücretli arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ücretsiz olanlarda da anlık takip göremiyorsunuz. Eskiden öyleydi ama ben yakın bir güncelleme bakalım var mı yok mu bir bakarız. Ona göre de bir kargo eklentisini tanıtımını yapmaya çalışırım. Bu şekilde de değiştirebiliyorsunuz dedikten sonra eklenti kullanılır mı? Bence kullanılır arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. E-ticaret sayfası olup da kargo işlemleri yapanlar için bence, yani çünkü e-ticaret sayfası olup mesela dijital ürünler satanlarda kargo yok tabii ki biliyorsunuz. E-ticaret sayfası olup kargo işlemleri yapanlar için tahmini teslimat tarihleri belirten bir eklenti. Güzel bir eklenti. Yani faydalı buldum ben. İsterseniz kullanabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz tabii ki, size kalmış. Eğer farklı buna benzer bir eklenti kullanıyorsanız tahmini teslimat tarihleriyle ilgili, hatta kargo süreciyle ilgili böyle güzel bir eklenti varsa kullandığınız, önerebileceğiniz, yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. En azından o öyle bir eklentileri de inceleme fırsatım olur. Eğer o eklentiyle ilgili bir bilgi eksikliği varsa ya da video eksikliği varsa onunla ilgili de bir çekim yaparız. Neden olmasın yani? Sonuçta burada paylaşalım. Bu video bu kadar oldu. Bir sonraki videomuz ne onu söyleyeyim. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar gene e-ticaret üzerine olacak. Çünkü yaptığım anketlerde de baktım zaman sorduğum sorularda da ağırlıklı olarak arkadaşlarımız, yani takipçi arkadaşlarımız e-ticaret işleriyle uğraşan çok var bildiğim kadarıyla. O yüzden de ağırlığı biraz e-ticarete vermek istiyorum. Yani e-ticaret üzerinde bu devirde biraz para kazanmamız lazım arkadaşlar. Ek gelir elde etmemiz lazım. O yüzden de e-ticaret üzerine olacak. E-ticaret üzerine bir eklenti paket ürünlerin satışlarıyla ilgili bir şey yapacağız. Bu kadar söyleyeyim artık. Gerisi artık onu sayfamızda belirtiriz bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.